Burası Bangladeş'te böyle çok fazla göremeyeceğiniz şeyleri gösterebileceğim yerlerden bir tanesi. Burası izin alınarak girilen bir bölge. Çok fazla dikkat çekmemem gerekiyor. Buranın yerlilerinin bizdeki nargile gibi içtikleri bir şey var. Daba. 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 Bakın burada muz taşıyan abilerimiz var. İnsanların yüzlerine dikkat ederseniz eğer, normal Bangladeş'te yaşayan çoğunluktan farklı olduğunu görebilirsiniz. Şurada mesela domuz satılıyor. Kafasını ve ayaklarını görebilirsiniz. Yaş fazla olan insanlar bile tüketiyorlar. Daba. Burada daba içen farklı bir ablamız var. Bakın buraya yine jalebi yapıyor. Nasıl yaptığına bakın. Buranın kültürünü en iyi gösterebileceğim yerdeyim şu anda. Seviyorlar. Ondan var. Kurbağa yılan satıyorlar bakın burada. Kavuk ayakları ve kafaları satılıyor. Bangladeş'te yeni bir videodan selamlar dostlar. Rangamati'deyim ben. Burası Bangladeş'te böyle çok fazla göremeyeceğiniz şeyleri gösterebileceğim yerlerden bir tanesi. Özellikle insanlar ve kültür olarak çok farklı diğer yerlerden. Burada farklı etnik insanlar yaşıyor. 20'den fazla farklı insan var. Yani yaşayan. Komünite diyebiliriz, kabile diyebiliriz bunlara. Tabii kabile şeklinde yaşamıyorlar artık ama kendi komüniteleri bulunuyor. Bu şekilde yaşıyorlar burada. Şu anda onların pazarlarından bir tanesindeyim. Bu videoda çok fazla konuşmayacağım. Olabildiğince bir şeyler göstermeye çalışacağım. Çünkü burası izin alınarak girilen bir bölge. Çok fazla dikkat çekmemem gerekiyor. O yüzden olabildiğince size bir şeyler çekip göstermeye çalışacağım. Şu anda çay içilen yerlerden bir tanesindeyim. Göl kıyısında. Bir önceki videomu seyredenler bu gölde yaptığım seyahati hatırlarlar. Şu anda burada bulunan büyük pazarlardan bir tanesindeyim. İnsanlar buraya kendi yaşadıkları adalardan yetiştirdikleri ürünleri getirerek işte pazarda satıyorlar şurada. Mesela muzları görebilirsiniz. Birazdan gezeceğiz. Göstermeye çalışacağım. Fakat buradaki insanlar bu tür şeylere çok alışkın değiller, açık değiller. Her yerde çekim yapamam o yüzden. Fakat elimden geldiğince size bir şeyler göstermeye çalışacağım burada. Buranın yerlilerinin bizdeki nargile gibi içtikleri bir şey var. Dava diyorlar buna. Aynı bizim nargile gibi bambudan yapılmış. İşte köz koyuyorlar. Ondan sonra işte duman çekiyorlar. Ya, içenler falan var ama dediğim gibi insanlar kameraya falan çok alışkın değil burada ve çok da sevmiyorlar bu tür şeyleri. Göstermeye çalışacağım size elimden geldiğince bir şeyler. Dediğim gibi burada çok fazla farklı kültür, insan çeşitliliği, dinler hepsi iç içe geçmiş durumda. Daha önceden işte burada sadece yerliler yaşarken daha sonra buradaki işte ekonomiden faydalanmak isteyen Bangladeş'te yaşayan farklı insanlar da buralara göç etmiş. O yüzden şu anda tamamen karma bir yaşam var burada. Kültür var. Müslümanlar da var. Önceden işte yaşayanların büyük çoğunluğu Hindu veya Budistlerden oluşuyor. Tapınakları mevcut. Fakat buradaki Hindular önceden gördüğümüz yerlerdeki Hindular gibi değil çok fazla. Bakın mesela şu teknelerde jackfruit denilen bir meyve taşımışlar. Buraya getirmişler. Teknenin içi full onlarla dolu. Buradan da pazara taşıyorlar. Satışa sunuluyor. Sabahın erken saatleri şu anda. O yüzden yoğun bir çalışma mevcut. Bu teknede de jackfruit'te ananaslar var. Burada sıkça tüketilen şeyler. Aynı zamanda burada mesela yerliler şey de tüketiyorlar. Domuz falan da tüketiyorlar. Daha iyi anlamak için köydeki yaşantıyı önceki videoyu mutlaka seyredin. Ben mesela pazarın içinden geçerek geldim buraya. İlk önce bir ortamı kolaçan etmek istedim. Ondan sonra size göstermek istedim. Mesela burada ananas transferi yapıyorlar tekneler arasında.
Bakın ananasları kesmişler, getirmişler. Ve teknede transferlerini gerçekleştiriyorlar. Beni buralı sandıkları için çok fazla dikkat çekmiyorum açıkçası. Sarışın falan olmayınca. Şimdi buraya artık yağış sezonu yavaş yavaş yaklaşıyor. Bazı günler işte sabahları yoğun yağış oluyor. Muson dönemi geliyor. Bakın insanların yaşadıkları evleri karşılarda görebilirsiniz. Bayağı yüksek inşa etmişler. Alt kısımları iskele konumunda. Diğer Asya ülkelerindeki yaşamla benzer. Çünkü muson döneminde buradaki su o evlerin altına kadar yükseliyor. Onlar da buradan etkilenmemek için buranın doğasına uygun şekilde yaşıyorlar. Evlerini bu şekilde inşa ediyorlar. Şimdi videoyu seyredenler diyecek ki sen nasıl Bangladeş'tesin? Bangladeş'te böyle insanlar yok falan diyecek. Çünkü dediğim gibi buraya özel izinle girilebiliyor. Ben işte bazı vasıtalar aracılığıyla bu izni alarak gelebildim buraya. Fakat yine de dikkat etmem lazım. Çok dikkat çekmemem lazım. İnsanları rahatsız etmemem lazım ki burada kalışım sıkıntı olmasın. Benim için de çok farklı bir tecrübe oluyor şu anda burası. Şimdi pazara doğru ilerleyeceğim yavaştan. Pazarda neler yapılıyor, neler satılıyor, insanların nasıl bir yaşayışı var, ne tür insanlar burada bulunuyor. Yerel yaşamına bakacağız buranın. Genelde insanlar misafirperver. Yani dediğim gibi önceki videoyu seyredenler insanların misafirperver olduğunu zaten hatırlıyorlardır. Fakat hani bu çekim konularına da çok bakmıyorlar, sıcak bakmıyorlar. Neden? Çünkü buranın ruhunu öldürmek istemiyorlar. İnsanlar yüzyıllardır buralarda yaşıyor. Bu insanlar neden böyle Asyalı? Yani Asyalı yüzlere benziyorlar. Doğu Asya'daki çekik gözlüler gibi. Zamanında bu insanlar işte kimisi Myanmar'dan gelmiş. Bangladeş'in komşu ülkelerinden bir tanesi. İşte kimisi Hindistan'ın kuzey bölgesinde bulunan dağlık alanlardan gelmiş. İşte orası aslında Tibet kültürünü andırıyor. Kimisi Tibet'ten gelmiş işte. O dağlık alanlardaki. Yüzyıllardır bu insanlar buralarda yaşıyorlar. Farklı dilleri var. Farklı inanışları var. Farklı kültürleri var. Bu çeşitlilikle açıkçası benim için çok cezbedici. Seviyorum böyle farklı kültürleri hem deneyimlemeyi hem de sizlerle paylaşmayı. Burası da çay ocakları. Bak teyzemiz mesela nargilesini tutturuyor burada. Kadınları falan burada günlük yaşam içerisinde çok sıklıkla görebilirsiniz. O yüzden değil. Daba. 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 Ha. Bakın nargile gibi şuraya köz koyuyorlar. Bambudan yapılmış bir Üstünden de duman çekiyorlar. Can I? Ha? Bakın ağzını üstüne dayayarak duman çekiyor. Aynı bizim nargile ya. Fakat doğallı gibi düşünebilirsiniz. Ben ilk defa burada gördüm bunu. Kadın erkek herkes burada bunu içiyor sigara gibi. Koşullar çok arkadaşlar burada elverişli değil açıkçası. Çok fazla çamur var. Yol yok doğru düzgün. Fakat insanlar bu koşullarda çalışmalarını sürdürüyorlar. Yoğun şekilde çalışan işçiler hemen teknelerin yan kısmında bulunan çay ocaklarında hem yorgunluğunu gideriyor hem de bir şeyler içiyorlar. Yorgunluklarını gideriyorlar buralarda. Genelde böyle çekim yaparken de onu çek bunu çek falan diye yapıyorlar, siparişte bulunuyorlar. Bakın burada muz taşıyan abilerimiz var.
Yoğun sıcaktan etkilenen insanlar da gördüğünüz gibi şemsiye kullanıyor. Şimdi ben yavaştan artık pazarın içine doğru ilerleyeceğim. Pazarın içinde neler yapılıyor? Nasıl bir yaşam var? Çünkü burada yaşayan bütün insanlar bu pazara geliyor. Yemekler satılıyor, alışverişler yapılıyor. İnsanların yüzlerine dikkat ederseniz eğer, normal Bangladeş'te yaşayan çoğunluktan farklı olduğunu görebilirsiniz. Şurada yine aynı şekilde nargile içen başka bir abi var. Bunu genelde buranın yerli insanları içiyor arkadaşlar. Diğer çoğunlukta olanlar içmiyorlar. Onlar genelde sigara tüketiyor. Dediğim gibi her kültürün farklı bir yaşayışı mevcut burada. Biz de bunları gözlemliyoruz. Dava. Bakın burada yine aynı şekilde çay ocağında daba diyorlar bu içtiklerine. Abilerimiz daba tutturuyor. Az önceki abimiz mesela bitirdi içişini. Diğerine verdi. O içiyor şimdi. Dabasını. Üstünde böyle bir boşluk bulunuyor. Oraya ağızlarını sokarak delikleri de kapatacak şekilde elleriyle çekim işlemini gerçekleştiriyorlar. Ya bunları özendiren amaçla çekmiyorum. Ben daha çok hani kültürü yansıtması için gösteriyorum. Olay farklı anlaşılmasın. Dünyanın farklı yerlerinden farklı şeyleri gösteriyoruz sizlere. Önümdeki de bir liman. Gördüğünüz gibi burası hem insanları taşımak için kullanılıyor hem yük taşımacılığı için kullanılıyor. Burada çok farklı şeyler görebilirsiniz. Şunlarda mesela insan taşınılıyor. Çatılı olanlarda genel olarak. Oturma alanları var. Boyları genelde kısa. Onun dışında taşınan hayvanlar var. Tuğlalar var. Her adanın böyle bu şekilde iskelesi bulunuyor arkadaşlar. İrili ufaklı. Kimi adalarda işte 3 kişi diyorum. 3 tane ev bulunuyor. Kimisinde 2 tane, kimisinde 10 tane. Adanın büyüklüğüne göre yerleşim değişiyor. Dediğim gibi bir önceki videoyu seyrederseniz bu videolar böyle biraz devam niteliğinde. Kültürü daha iyi anlamanız açısından güzel olur. Önceki videoda işte ne yaptık? İnsanların evlerine gittik, hiç tanımadığımız. Buranın yerli insanlarıyla beraber. Bazı arkadaşlarla tanıştım burada. Gidiyorsunuz, evlerine giriyorsunuz. Şu an onların kutlama zamanlarından bir tanesi. Yeni yılı kutluyorlar. Gidiyorsunuz, oturuyorsunuz eve. Onlar da size işte yemek vesaire getiriyorlar. Getirdikleri ürünleri, ikramları tüketiyorsunuz. Burada pazarda tavuk ve domuz satan kasaplar var. Yerler bu şekilde, çamurdan hep. Ben de o yüzden terlik giyerek çıktım da bilmiyordum zaten. Fakat burada terlik giyerek çıkmak daha şey yani. Şurada mesela domuz satılıyor. Kafasını ve ayaklarını görebilirsiniz. Bunlar da iç organları sanırım. İçeride yine aynı şekilde kadın erkek nargilelerini içiyorlar. Bu çok yağlı olduğu için muhtemelen domuz diye tahmin ediyorum. Et renginden de belli az çok. Burada yerli abimiz de içiyor. İlk defa farklı bir türde insanın içtiğini gördüm. Bu da işte kültürel etkileşimden kaynaklı. Burada bamyalar bu şekilde, bakın. Elimden büyüklüğünü anlayabilirsiniz. Çok büyükler gerçekten. El kadar diyebiliriz yani. Elimden daha büyük olanları var hatta. Pazarın şimdi kalbine doğru ilerliyorum arkadaşlar. Bakın her dükkanda neredeyse var.
Abimiz şu anda bir tanesini yakıyor. Yaş fazla olan insanlar bile tüketiyorlar. Daba. Daba. Bakın çektikçe közü görüyor musunuz? Kau ready deh, dong tanda nazar na. Uisi. Bilang lewat je ne? Bana veriyor. İç diye. Deneyelim bakalım. Tamte hobe. Bana uji dekte. Tay udibe to satte. Korgo na hal karni tara bor debo desi do. Hey barbat gindi bode tara. Yalo panchot. Hari ne berde. Ille baad nagad mode udiya na go to behaso se bhor jabi ka tara tar sata dura bani. Agun na. Sesi duyuyorsunuzdur belki, öyle tam nargile sesi gibi çıkıyor, fokur diyor. Ama bunun sistemi nasıl anlamadım. Şuraya herhalde tütünü de buraya koyuyorlar, közün altına. Farklı bir yerde olduğunu sanmıyorum. Anlamadım. Bakın burada teyzelerimiz de içiyor. Daba. Okay. Burada da içiyorlar. Bakın sağlı sollu her yerde görebilirsiniz arkadaşlar. Yani kültür burada bu şekilde. Aynı şeyi de 100 kere göstermeyeyim. Kadınlar da açıkçası çok kendini çektirmeyi sevmiyorlar. Dediğim gibi buradaki insanlar biraz daha kapalı bu tür şeylere. Çünkü buranın ruhunu bozduğuna inanıyorlar bu tür şeylerin. O yüzden ben de hani izin alarak yapmaya çalışıyorum olabildiğince. Burada daba içen farklı bir ablamız var. Bakın buraya yine göstermelik soruyorum ki bunları hani biraz ilişki kurabileyim insanlarla. Diğer türlü sürekli çekince rahatsız olabiliyorlar. Aynı şekilde burada muz satıyorlar. İşte kendi bahçelerinde yetiştirdikleri bitkileri satıyorlar. Satış yaparken de gördüğünüz gibi dabalarını tutturuyorlar. Buranın kültürü bu şekilde. Buradaki dükkanda ise abimiz burada bu bölgelere ait jalebi yapıyor. Nasıl yaptığına bakın. Bunu genelde nohut unundan yapıyorlar diye biliyorum. İçinde görebilirsiniz. Şu şişenin altından delik var. Şu anda parmağıyla kapatmış abi. O delikten işte kızgın yağ dökerek kızartıyor bunları. Daha sonradan da yanda bulunan şerbete batırıyor. Ve en sonunda da işte şurada görebileceğiniz jalebi dediğimiz tatlı oluşuyor. Bizim halka tatlısına çok benziyor bu. Güzel.
Size bu tür videoları gösterebilmem için arkadaşlar destekleriniz önemli biliyorsunuz. O yüzden videoları sonuna kadar seyredebilirseniz eğer sevinirim. Aynı zamanda yorum, paylaşım, beğeni eğer beğeniyorsanız. Bunlar da bizim için önemli. Onu da hatırlatmış olayım. Ki biz de bunları işte videolar seyredilirse daha fazla gösterebiliyoruz. Bu tür yerlere gelebiliyoruz. Klasik bir kantar. Salatalığa benziyor ama salatalık da değil açıkçası. Kabak mı? Kabak da olabilir. Daha önce görmediğim bir bitki çeşidi. Küfelere doldurulmuş, satışa sunuluyor. Artık kim ne yetiştirdiyse bahçesinde, tarlasında getiriyor bu pazarda. Bunları satışa sunuyor. Sağlı sollu, irili ufaklı birçok tezgah görebilirsiniz. Yine dükkanlarda, lokantalarda, çay ocaklarında. Yani arkadaşlar buranın kalbi pazarda atıyor. O yüzden size buranın kültürünü en iyi gösterebileceğim yerdeyim şu anda. Farklı yerlere gitmeye de gerek yok. Bütün yaşayış burada akıyor çünkü. Burada farklı... burada satıyorlarmış. Daba. Bu dabanın tütünü burada satılıyor sanırım. Islak nargile şeyi gibi bakın. Bunu satıyorlar. Orada daba. Daba. Okey. Bu dabanın tütünü buymuş demek ki. Islak şekilde tütün yaprağı bunlar anladığım kadarıyla zaten. Tütün yaprağına çok benziyor. Kurutulmuş tütün yaprakları. Aynı şekilde buraya işte şeyini koyuyorlar. Tütününü koyuyorlar. Bizim nargile şeyine çok benziyor gerçekten ya. Tütünü koyuyor. Üstüne közünü koyuyor. Daha sonradan da işte mekanizmayla, bambu mekanizmayla bunu tüketiyor. İnsanlar sempatik. İçiyor bakın teyzem. Hokka. Hokka. Sigaret. Daba daba. Hokka. Tekando. Teyzem sempatik ya. Videoyu göster bana diyor. Gösterdim, sevdi, hoşuna gitti video. Sempatik insanlar dediğim gibi. Biraz sohbet edince şey oluyorlar, açılıyorlar. Davet ediyorlar sizi. Çekim yapmanıza da izin veriyorlar. İnsanlarla iletişim kurmak önemli o yüzden. Direkt böyle gidip odun gibi çekerseniz eğer çok farklı sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Seviyorlar. Onunla var. Turuşko. Turuşko. Şubo biju. Bakın ablam hem defterini tutuyor, hem de basını içiyor, hem işini yapıyor. Gerçekten benim bugüne kadar gördüğüm en otantik yerlerden bir tanesi arkadaşlar. Harika bir yer ya. Bayıldım buraya. Yine burada tütün satan bir abimiz var. Ben videolarımda genelde hani insanlarla iletişime, etkileşime geçmeyi seviyorum. Fakat tabii bu toplumun açıklığıyla da alakalı bir durum. Bazı videolarda yorum yapanlar oluyor. İnsanlarla sohbet etmiyorsun vesaire diye. Ben genelde bunu tercih ediyorum fakat işte kimisi dediğim gibi açık oluyor, kimisi olmuyor.
O yüzden aldığım sonuçta buna göre değişiyor arkadaşlar. Göstermiyorsam eğer o iletişimi kuramamışım demektir. Burada abilerimiz kuru balık satıyorlar. Burada çok fazla balık tüketimi var. Bangladeş'in genelinde zaten bu çok yaygın. Burada da kurutulmuş balıklar satılıyor. Bunları nerede kullanıyorlar bilmiyorum. Fakat bu kadar büyük bir pazar olduğuna göre demek ki kullanıldığı yerler var. Bu bölgeler genelde koruma altında arkadaşlar. Bu nedenle aslında girişler de zor. Bazı yaşanan problemler de var tabii ki iç tarafta. O yüzden yoğun bir kontrol olduğunu söyleyebilirim. Gelmek de o yüzden. Kurbağa satıyorlar lan. Yılan falan satıyorlar burada. Kurbağa yılan satıyorlar bakın burada. İlk defa gördüm. Yılan alıyor bakın abi. Derisi yüzülmüş yılan. Şurada da kurbağalar var. Burada da canlılar var. Okey. Yiyorlarmış bunları arkadaşlar. Kurbağayı ve balığı. Diğer Asya kültüründe olduğu gibi ben onu bilmiyorum ama bakın kesiyor canlı canlı. Kafasına vurdu, suya soktu sonra. Kesmiyormuş ya. Sallamayalım. Kafasına vurdu. Herhalde ölmesini sağladı. Sonra suya attı onu. Sudan sonra işte burada satış hale geliyor. Hazır hale geliyor. Diğer Asya ülkelerinde ben videolarda görüyordum bu tür şeyleri. Demek ki benzer kültür burada da var diyebiliriz. Burada ise abimiz burada yine çok fazla tüketilen insanlar tarafından pan hazırlıyor. Pan yaprağı. Bunun içerisine işte betel nut koyuyorlar. Keserek onu. Sonra böyle bikarbonat benzeri bir beyaz kremimsi bir şey sürüp çiğniyorlar onu. O şekilde tüketiyor insanlar. Yüzyıllardır kullanılan şeylerden bir tanesi. Bu tezgahta ise şöyle tavuk ayakları ve kafaları satılıyor. İç organlarıyla beraber anladığım kadarıyla. Burada muhtemelen tüketiyorlar bunları. Farklı ülkelerde bunların sıklıkla tükettiğini biliyorum. Örneğin ayaklar Güney Amerika'da işte kolajen amaçlı çok fazla tüketiliyordu. Türkiye'de de artık satılmaya başlandı bildiğim kadarıyla. Çorbalara vesaire koyuyorlar işte Güney Amerika'daki ülkelerde. Burada da muhtemelen benzer bir kullanımı söz konusu diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Yine burada kurbağa satıyorlar. Kurbağa yıkıyorlar. Yılanla beraber. Derisini şey yapıyor abi. Süzüyor. Şurada canlı yılan var ya. Biraz derisi yüzülmüş. Canlı bir yılan var. Burada tamamen ayıklama işlemleri gerçekleşiyor. Aynı zamanda burası balık pazarı. Hem balık hem kurbağa hem yılan. Hepsi bir arada. Yılanın başını kesti mesela. Şimdi derisini sökecek. Daha doğrusu yanındaki abi söküyor derisini. Şurada da kurbağa ve yılanları görebilirsiniz. Burada da kurbağayı parçalıyor. Gerçekten dünyanın farklı yerlerinde insanlar çok farklı hayatlar yaşıyor ya. Şimdi arkadaşlar videoyu seyredenler genelde bu tür şeylerde o yenir mi bu yenir mi falan diyorlar da. Yani biraz şu konuları artık kendi gözleminiz yani kendi dünyanın üzerinden değerlendirmeyin. İnsanlar dünyanın farklı yerlerinde bu şekilde yaşıyorlar arkadaşlar. Bizim mesela yediğimiz farklı şeyler onlara garip geliyor. Onların yedikleri bize garip geliyor. Hani saygı çerçevesinde yorumlar yapmaya çalışın. Çünkü bazen bu yorumları burada bulunan insanlar da okuyorlar. Kültürel etkileşim açısından iyi şeyler değil. Pozitif yorumlar yapmaya çalışın. Hani sonuçta bu insanların size bir zararı var mı? Yok. Bu şekilde yaşıyorlar. Yaşasınlar yani ne diyeyim. Burada da balıklar var. Suyun içine konulmuş balıklar canlı şekilde bazıları satılıyor. Böyle gösterebiliriz. Kardeş satışını yapıyor burada. Şurada temizleme işlemleri yapılıyor. Ben başka yerler görmüştüm de bakayım oraları bulabilirsem eğer orayı gösteririm. Orası daha büyük çünkü burada. Bakın burada yılanlar canlı. Canlı canlı görebilirsiniz yılanları.
Şurada derisi yüzülmüş. Burada da kurbağalar var. Şurada da domuz parçalıyor abi. Şimdi videoyu seyredenler kısık konuştuğum için enerjimin düşük olduğunu falan düşünmesinler. Hani çok fazla şey yapmak istemiyorum böyle. Burada tempoyu yükseltmek istemiyorum. Çünkü insanlar rahatsız oluyor diğer türlü. Sanki şov amaçlı yapıyormuşum gibi gözüküyor falan. O yüzden böyle daha böyle insanları da rahatsız etmeyeceğim şekilde sizlere de aktarmaya çalışıyorum. Burada da yine kuru balıklar var. Ufak ufak. Sardalya mı artık neyse. Burada canlı tavuklar var. Poşetlere yüklenmiş. Burada mantar satıyor abimiz. Mantarlar bulunuyor. Burada mangolar var. Şu da muhtemelen bir palmiyenin meyvesi diye tahmin ediyorum. Daha önce farklı yerlerde görmüştüm onu. Burada da böyle farklısını görmüş oldum. Burası da balık pazarı arkadaşlar. Burada ışık var. O yüzden burada göstereyim size balık pazarını. Buradaki gölde tutulan balıklar. Şimdi elimi koyayım. Elimden referans alarak balığın büyüklüğünü hesap edebilirsiniz. Şunlar mesela el kadar. Bu bayağı büyük bir balık. Balık buranın kültüründe önemli besin kaynaklarından bir tanesi. Günlük yemeklerde de sıkça kullanılıyor. Restoranlarda da bulabilirsiniz. Gayet lezzetli soslayarak yapıyorlar bunları. Şurada canlı balıklar var bakın. Aynı zamanda burada dondurulmuş balıklar var. Abi derin dondurucudan çıkartıyor. Birçok farklı türde şey görebilirsiniz. Balığı. Karides vesaire de var. Şurada da kardeş balık parçalıyor. Temizliyor. Bunlar da kedi balığı galiba. Bıyıkları falan var çünkü. Biraz da kıyafetlere bakalım. Ne tür şeyler var burada? Şu tarz etekler var mesela. Bakın. Burada insanların üzerine gördüğünüz, yolda yürüyen, pazarın içinde bulunan insanların üzerine gördüğünüz şeyler. Buradaki pazarlardan alınıyor diyebiliriz. Böyle kıyafetleri de bu şekilde göstermiş olayım. Sonra bana demeyin kıyafetleri niye göstermedin, süslü süslü. Nereden giyiniyor bu insanlar? Burada da balık temizleme işlemlerini gerçekleştiriyor kardeşler. Balık pazarından satın alınan balıkları geliyorlar. Burada temizletiyorlar. Bu şekilde evde pişmeye hazır hale geliyor. Böyle arkadaşlar, pazardan daha fazla gösterebileceğim bir şey yok. Aynı şeyleri tekrar çekip göstermek istemiyorum açıkçası. Farklı şeyler görebilirsem eğer onları paylaşırım. Şimdi ben bir kahvaltı yapmaya gideyim. Kahvaltı yapmadan geldim buraya görüntüleri kaçırmayayım diye. Çünkü bazı şeyler sadece sabah erken saatlerde oluyor. Ondan sonra insanlar ayrılıyorlar buradan. İşlerini bitirdikten sonra. Şimdi kahvaltıya gidelim. Kahvaltı yapmak için şöyle bir yere geldim. Yerel insanların yemek yediği. 2 tane böyle hamur işi bir şey söyledim. İşte birisi samosa gibi. İçinde sebzeler var. Bunun içinde ne var bilmiyorum. Daha önce denemedim. Yani hamur topu.
Bu hakikaten hamur topuymuş ya, içi boş. Benim bununla içi doldur da. Yok. Çay söyledim bir de. Sallama çay geldi. Abi bir şeyler söylemek istiyormuş. İlgi çekiyor ya kamera ister istemez. Burası arkadaşlar turistin olmadığı bir yer, düşünün. Bulunduğum yer kalabalık. Fakat yerel insan dışında kimse yok. Bulunduğum yerde turist yok yani, hani dikkat çekiyor. Beni hani tip olarak çok buraya benzetiyorlar. Çok sırıtmıyorum ben burada ama işin içine kamera falan girince ister istemez işler biraz değişebiliyor. Burada çayın içine mesela neler katıyorlar? Çörek otu, zencefil, limon, karanfil. Bu tür şeyler katıyorlar, böyle bir çaya güzel bir aroma veriyor. Bir de şeker koyuyorlar genelde, şekerli içiyorlar çayı. Ben normalde şeker kullanmıyorum ama burada bazen içiyorum, güzel gidiyor. Ceylon çayıymış mesela bu. Aynı zamanda Bangladeş'te çay da yetişiyor. İlerleyen zamanlarda oralara da gideceğiz bir aksilik olmazsa. Rangamati'den bu kadar arkadaşlar. Şimdi otobüse bindim. Chittagong'a gidiyorum buradan. Bakalım bizi oralarda neler bekliyor. Herhalde bilet almak gerekiyor koltuğa oturmak için. Ben de bilet olmadığı için böyle şeye oturdum. Şoförün yanına oturdum. Şoförün yanına seyahat edeceğiz. Öyle. Videoyu buraya kadar izleyenler Rangamati yazarsa ben de kimler seyretti buraya kadar anlamış olurum. Bu videonun şifresi de bu olsun. Hava çok sıcak. Bayağı terliyoruz. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Rangamati'den hepinize selamlar. Giriyor.